Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size iki farklı kullanımı olan, çok şık ve yapması da aşırı kolay, tığ işini yeni öğrenenlerin de yapabileceği, dolabınızın en güzel parçası olacak olan bu bluzun yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Şimdi modelin anlatımına geçmeden önce hem kullandığım ip hakkında hem de modelin duruşu hakkında bir iki bilgi vermek istiyorum. Şimdi geçen sene ben bu aynı modeli şu şekilde bir pamuk iple örmüştüm. Bununla da çok şık duruyor. Aynı modeli Fold Yarn'ın Marling ipiyle denemek istedim. Çünkü bu ipin de bu modele çok yakışacağına emindim ki öyle de oldu. Özellikle bu diğer iple ördüğüm modeli bu sene çok sormuştu herkes. Hem tarifi yoktu zaten. Tarif videosunda bu iple çekmek istedim. Şimdi bu ipin özelliklerinden kısaca bahsedeyim. %65'i pamuk, %30'u sim, %5'i de polyamitten oluşuyor. 100 gram ve 165 metre. 3-3,5 numara arası tığla örülebilir diyor ama ben 4 numara tığ tercih ettim bu ip için. İpin dokusu şu şekilde. Yani aslında şu simden hariç olan kısmı tamamen pamuk zaten. Ve üzerine şu şekilde bir sim sarılı. Ya sim sarılı olan kısım o kadar böyle tatlı bir parlaklık veriyor ki böyle şıkır şıkır olmuyor aslında çok da. Ama biraz da şık bir de model olmuş oluyor. Bu ipin özellikle mavi rengi var, beyaz rengi var. Benim aklımda kalan ve işte kesinlikle bir şey yapacağım dediğim renkler. Bu iki renk. Maviden kesinlikle bir şey yapacağım zaten. Sitesinden de temin edebilirsiniz. Çok güzel renkleri var. Dokusu kesinlikle yaz ve baharlık ürünlere birebir uygun. Görünüşü de böyle dökümlü dökümlü. Şimdi dökümlü dökümlü olmasının sebebi ben 4 numarayla ördüm. Hani biraz daha böyle sıkı sıkı bir model olsun isterseniz üzerinde yazdığı gibi 3,5 numara tığla da şurada 3,5 numara yazıyor. 3,5 numara tığla da örebilirsiniz. Şu şekilde görünmüş oluyor. Böyle dökümlü bir model olmuş oluyor. Şimdi modelin anlatımına geçeceğim. Genel anlamda metodundan bahsedeyim. 2 tane dikdörtgen parça örüyoruz modelde. Ben 2 parçayı da ördüm. Modelin anlatımını daha küçük bir parçada göstereceğim. Başlangıç olarak dev halkalardan oluşan başlangıçlar yapıyorum. Direkt zincirle başlamıyorum. Bu başlangıç şeklinin videosunu daha önce kanalda çekmiştim. Oradan da detaylı olarak bakabilirsiniz. Ben genellikle bu şekilde başlangıçları tercih ediyorum. 4 tane zincir çektim. Zincirin tepesine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. Boşluktan batıyorum. Bir iki tane halka oluştu bu şekilde. Bu halkaları kullanacağız birazdan. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. Şu halkanın içinden geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2, 3. Halkaların içinden geçe geçe dev halkalar oluşturuyoruz. Yani ben bunların adına dev halka diyorum. Başlangıç halkası da diyebilirsiniz. Bu şekilde başlangıç her zaman daha düzgün gösteriyor ördüğünüz ürünü. Şimdi ben şöyle küçük bir parçada göstereceğim demiştim zaten. Şu kadarlık bir parça benim için yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane halka yaparak başladım. Şimdi bu halkalarda iki taraf olmuş oluyor. Bir taraf şöyle zincirli taraf, bir tarafta şöyle trabzanlı taraf. Ben zincirli tarafın üzerine çalışacağım, içine çalışacağım. Trabzanlı taraf her zaman için örgümün alt kısmında kalacak. Şimdi başlangıç zinciri olarak 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle işimizi ters çeviriyoruz. Neden? Çünkü zincirli kısımdan çalışacağız. Ters çeviriyoruz. Tığma ipi 3 kez doladım. Boşluğun içerisine batıyorum. Hiçbir zincirin içine değil bakın. Direkt boşluğun içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kere de çekiyorum. Yani dörtlü trabzan yapmış oluyorum burada. Bu başlangıçta çekmiş olduğum 6 tane zincirin de 5 tanesi şu dörtlü trabzanın yerine geçmiş oluyor. Bir tane zincir de ara zincir olmuş oluyor. Aslında 4 tane zincir de dörtlü trabzana yeterli olabilir ama kenarlardan kasma yapmaması için ben 5 tane zincirle ilerliyorum. Bir tane zincir çektim.
Tığıma ipi 3 kez doluyorum. Bakın tığımda 4 tane ip var. Yine sıradaki boşluğun içerisine, halkanın içerisine batıyorum. 4 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane zincir çektim. Şu şekilde direkler oluşmuş oluyor. 1, 2, 3. Tığıma ipi 3 kez doladım. Batıyorum. Bir sonraki halkanın içine ikili ikili çekiyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. 4 kere de çıkmış oluyorum. Bir tane zincir çektim. 1, 2, 3. Tığıma ipi 3 kez doladım. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipi 3 kez doladım. Bir sonraki boşluğa 1, 2, 3, 4. Tığıma ip, bir tane zincir çektim. Tığıma ipi 3 kez doladım. Ve son halkanın içerisindeyim. 4 kere de çıktım. Bu şekilde görünecek. İlk başlangıç sıramız. Şu an biz bu direkli kısımları yaptık. Şu direkli sırayı yaptık. Şimdi dolu olan sırayı yapacağız. Sonra tekrar direkli, sonra tekrar dolu. Model sadece bundan ibaret zaten. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. İşi ters çeviriyorum. Tığıma ipi doladım bir kez. Bu sırada ikili trabzanlar çalışacağız. Bir tane ikili trabzan boşluğa, bir zincir çekmiştik ya arada. O boşluğa, arada hiç zincir yok. Tığıma ipi bir kez doladım. Bir tane ikili trabzanda şu dörtlü trabzan yaptığımız trabzanın tepesindeki zincire batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tığıma ipi doladım. Arada hiç zincir yok. Bu sırada aralarda hiç zincir yapmıyoruz. Sadece ikili trabzanlar çalışıyoruz. Aradaki boşluğa çalıştım. Yani alt sıradaki zincirli boşluğa çalıştım. Trabzanın tepesine bir tane boşluğa, bir tane trabzanın tepesine, bir tane boşluğa, bir tane trabzanın tepesine. Şu şekilde görünüyor bakın. Bu model diğer sıralara geçtikçe modeli daha da düzgün görmeye başlayacaksınız. Oturmaya başlayacak. Bu arada ipte hem sim hem pamuk var ya, yani aslında böyle 2 katlı, 2-3 katlı bir ip ama tığla örerken hiç takılma yapmıyor. Bu da aslında ip adına bir avantaj. Örümü rahat bayağı. Çünkü ben böyle ipleri genellikle hani şiş örgüsü daha mı kolay olur diye hep çekinirdim. Tığ örgüsü de bayağı bir kolay oluyor. Tığıma ipi doladım. Şimdi orta kısımdayım. Yani boşluk kısmına ikili trabzan. Trabzanın tepesine ikili trabzan. Şimdi bu modeldeki püf nokta şu. Bu en sondaki yaptığımız bir tane başlangıç zincirimiz vardı ya. Şimdi buraya yaptıktan sonra bu başlangıç zincirinin şurasına da bir ikili trabzan yapmadan dönersek bu model gitgide küçülmeye başlıyor. Dolayısıyla buradaki başlangıç zincirinin tepesine yaptığımız trabzanı unutmamalıyız. Yani tepesine ya da şu ortasına da yapabilirsiniz. Herhangi bir zincire batmanıza gerek yok. Ama mutlaka en sona da bir tane ikili trabzan yapın boşluğuna. Şu şekilde oluyor. Burada ikili trabzanları sayarak da gidebilirsiniz. Her sırada eşit olması gerekiyor. Veya direkleri sayarak gidebilirsiniz. Yani ben alt sırada kaç direk yaptım, üst sırada kaç direğim var gibi direkleri de sayarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi tekrar delikli sıradayız. 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Şu şekilde işimi ters çeviriyorum. Tığıma ipi 3 kez doladım. Şimdi burada bir tane hemen yanındaki bir tane zinciri atlıyorum. Şu dibindeki bir tane zinciri atlıyorum. Onun yanındaki zincirin üzerine bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Bakın böyle duruyor. Burada sağlamayı şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela şuradaki alt sıradaki direğin karşılığı bu. Şuradaki direğin karşılığı da bu. Yani her bir direğin aynı hizasına bir tane daha direk yapacağız. Şimdi mesela burada bir tane zincir çekeceğiz. Şurayı boş bırakacağız. Şuraya batacağız. Burası neresi? Şu alt sıradaki direğe karşılık gelen yer.
Bu şekilde de teyit edebilirsiniz yamuk gitmemesi için. Ama direkt bir tane zincir atlayıp sıradaki zincirin tepesine zaten trabzan yaptığınız zaman karşılığı da olmuş oluyor. 3 kere doladım ipim. Bir tane zinciri atlıyorum. Şu zinciri atlıyorum. Şu zincirin içine bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bu aralarda bir zincir unutmayın, yoksa modeliniz küçülür ve kasma yapar. 3 kere doladım. Bir tane boş bırakıyorum. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığma ipi 3 kez doladım. Bir tane boş bırakıyorum. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Geldiğimizde yine bitiş eksik yapmamamız gerekiyor demiştim ya. Burada 2 tane kaldı. Burada şu bir taneyi atlayıp en sonuncunun içerisine bir tane dörtlü trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4. Şimdi zincirimizi çekmeyelim. Bakın. Model bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Şimdi dolu olan sıradayız. Şimdi burada direklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sırada 7 tane direk vardı. Burayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane direk üzerine çalışmışım ben. Şimdi buradaki direk sayıları hep 7 olması gerekiyor. Hiç eksik olmaması gerekiyor. Bunu böyle saya saya da gidebilirsiniz. Teyit edebilirsiniz dediğim gibi. Şu yan tarafların düzgün olması için bu önemli. Şimdi zaten model uzadıkça bu yan taraflar daha da düzgün görünmeye başlayacak. Bu şekilde görünüyor. Şimdi dolu olan sırayı yapalım tekrar. Bu dolu olan sırayı da anlattıktan sonra zaten model anlaşılmış olacak. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. İşimi ters çeviriyorum. Tığımı ipi bir kez doladım. Bu sırada tamamen ikili trabzanlar çalışacağız. İlk önce gelen boşluğa batıyorum. Bir alt sıranın zincir boşluğuna, yani şuraya. Tığımı ipi doladım. Şimdi trabzanın tepesindeyim. Tığımı ipi doladım. Boşluktayım. Trabzanın tepesindeyim. Boşluktayım. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane trabzanın tepesine, bir tane boşluğa. Bir tane trabzanın tepesine, bir tane boşluğa. Yine en sona geldik. En sona geldiğimde yine bu en sonuncu ikili trabzanımı da unutmuyorum. Şimdi şu şekilde görünüyor, bakın. Modelimiz oluşmaya başladı. Şu şekilde oluyor. Şimdi burada da yine ikili trabzanları da sayabilirsiniz. Üst sıradaki ve alt sıradaki ikili trabzanlar da birbiriyle eşit olması gerekiyor. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Şimdi bu modelden ben kaç tane yapacağım, kaç santim yapacağım ve sonrasında modeli nasıl birleştireceğim kısımlarını anlatacağım. Önce kaç tane yapacağım kısmı. Şimdi burada 6 tane halkayla başlamıştım ya. Ben bu modeli yaparken 60 tane halkayla başladım. Şimdi benim elimde şöyle 2 tane dikdörtgen parça olmuş olacak ördüğümde. Şimdi 60 tane halka, burası böyle dikine çizgili kafesli bir model olduğu için şurası 60 tane halka. Yani ben burada şu aşağıda yaptığım 6 tane halkayı 6 tane değil de 60 tane yapıyorum. 60 tane halka üzerine 6 zincir çekerek direkleri yapmaya başlıyorum. Sonrasında ikili trabzan, sonrasında direkler, sonrasında ikili trabzan sırası. Şimdi bu başlangıç sırası böyle. 10 tane direkli sıra örüyorum. Başlangıcı direkle başlıyorum. Bitişi ikili trabzanla yapıyorum. Bundan toplamda 2 parça aynısından, birebir aynısından 2 parça yapacağız. Şimdi ben bu iple yaptığım zaman 60 tane halka yeterli oldu. Şimdi 60 tane halka neresi olacak? Bu iki modeli üst üste koyduğumuzda bizim omuz boşluklarımız şurası olacak. Şöyle omuz boşluklarımız burası olacak. Şuralardan iki modeli üst üste koyup şu omuz kısımlarından dikiş yapacağız. Yani siz buradaki 60 halkayı ayarlarken kolunuzun sağ kolunuzdan sol kolunuza kadar olan uzunluk ne kadar olsun istiyorsanız bu modeli o kadar genişletebilirsiniz veya küçültebilirsiniz. 60 tane halka toplamda 105 santim oldu. Burası
Toplamda 105 santim oldu. Şimdi 105 santim benim için yeterli bir ölçü. Çünkü ben bunun uzun kollu, bileğime kadar uzanan bir model olmasını istemedim. Bu tamamen böyle dirseğimde kalan bir model olacak. Şu 105 santim benim için yeterli ama dediğim gibi daha uzun isterseniz siz bu santim sayısını arttırabilirsiniz. Burada da santim cinsinden vermemin sebebi şu: yani ola ki bu ipten kullanmazsanız veya bu ipten kullanırsanız ama daha küçük ya da daha büyük bir tığ numarasıyla kullanırsanız buradaki 60 halka sizde 105 santime tekabül etmeyebilir. Veya sizin eliniz daha sıkıdır veya geniştir. Yine bu 60 tane halka 105 santime tekabül etmeyebilir. O yüzden santim cinsinden de mutlaka söylüyorum. Burası da 54 santim. Burası da zaten, burası da 54 santim. 54 santimle bunun uzunluğu olmuş oluyor. Şurası 54 santim olmuş oluyor. Genel olarak modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi 2 tane modeli yaptıktan sonra şu yaka kısmını kaç santim şuralardan bıraktım, kaç santim dikeceğim, onların bilgisini vereceğim. Şimdi 2 tane tamamlanan parçayı üst üste koyuyorum ve şu yaka kısmından 25 santim ayırarak şöyle orta kısmından üst üste koyduğum 2 parça, bakın 25 santim orta kısmından ayırıp ayırdığım yerlere de işaretleyici koyuyorum. Yani burası neresi? Burası şuradaki 25 santim. Şurasıyla şurası arası 25 santim. Bu iki model üst üste. Şimdi şöyle zikzakladığım yeri dikeceğim. Yani bu omuz kısmı, üst omuz kısmını dikmiş olacağım. Şu kısmı yakadan, yani boyundan üst kol kısmına, omuz kısmına olduğu yere şuraları dikiş yapacağım. 2 parça üst üste dikeceğim. Bu alt kısmında herhangi bir dikme işlemi yapmıyorum. O kısmı ip geçirerek ayrıca bağlayacağız. O da bir önce yaptığım modelden şu şekilde göstereyim. Şöyle ipleri böyle geçirip bir tane zincirden ip oluşturacağız. İpleri böyle içerisinden zikzak zikzak geçirip büzgü yapmış olacağız. Bu da bizim kol ağzımız olmuş oluyor. Yani kolumuzun büzgüsü olmuş oluyor. Burada herhangi bir şekilde şu iki parçayı birbirine dikmiyorum. Bu büzgüyle direkt birleştiriyorum. Bu iple birleştirmiş oluyorum. Bu ipi de istediğiniz kadar sıkıp genişletebiliyorsunuz zaten. Her iki tarafın dikişini de, yani şu omuz kısımlarının dikişlerini tamamladım. Şu alt kısımlarda herhangi bir dikiş işlemi yapmıyoruz. Yani şurası omuz boşluğu, boyun boşluğu. Şu omuz kısmını, üst kısmının dikişini tamamladım. Bu alt kısmını üst üste 2 tane koymuştuk ya. Bu alt kısmını, yani bel kısmına gelecek olan alt kısma herhangi bir dikiş işlemi yapmıyorum. Şimdi burası için farklı bir yöntem var. İp geçirerek yapıyoruz. Yani bu diğer modelde yaptığım gibi, az önce de göstermiştim. Diğer modelde yaptığım gibi bu şekilde aslında bir zincir çekip aynı kullanmış olduğumuz ipten zincir çekip böyle aralara geçire bu şekilde bir büzgü oluşturabiliriz. Bir önceki modeli bu şekilde yapmıştım. Şimdi bu modeli de, bu parlak olan simli modeli de kurdele ile bağlayacağım. Yani buradaki zincir çekmeyeceğim de şu şekilde bir kurdele tercih ettim. Bunu tercih etmemin sebebi hem bu model biraz daha böyle şık bir model olduğu için direkt kendi ipinden bir zincir çekmek istemedim. Bu şekilde biraz daha farklı bir hava katmak istedim. Siz isterseniz bunu zincirle de yapabilirsiniz. Şimdi birazdan göstereceğim yöntemle. Toplamda bu kurdeleden 2 tane gerekiyor. Yani 2 tane 1,5 metrelik kurdele ihtiyacımız var. Bu kurdelenin 1 santimlik eni var. Yani 1 santimlik bir kurdele. Böyle parlak bir kurdele. Zaten bütün tuhafiyelerde de kolaylıkla bulunabilecek bir kurdele. Şimdi bu kurdeleyi nasıl geçiriyoruz? Onu göstereceğim. Bu kurdeleyi geçirdikten sonra da modelimizin 2 farklı kullanımı olmuş olacak. Onu da göstereceğim. Şimdi omuz kısmından başlıyoruz. Omuz kısmından şu ortasından, bakın dikiş yapmıştık ya, omuz kısmının ortasından şuradan kurdelemi geçiriyorum. Olabildiğince kenara yakın ama çok da
dibinde olmayacak şekilde geçireceğim. Şimdi buradan geçirdim kurdelemi. Şu uzun boşlukların içerisinden, yani uzun zincirli kısımların içerisinden geçire geçire ilerleteceğim. Buradan geçiriyorum. Buradan içeri alıyorum. Buradan dışarı çıkarıyorum. Şu şekilde kurdelemi geçiriyorum. Şimdi burayı sonuna kadar böyle geçirdim. Şimdi diğer tarafı geçireceğim. Diğer tarafı da yine aynı şekilde. Şurası şöyle bir içten bir dıştan olmak üzere kurdelemi geçirmiş olacağım. Şimdi tamamını geçirdim sonuna kadar. Şöyle her iki tarafta, yani her iki kısımda kurdele eşit olması için şöyle çekiyorum. Şöyle sonunda şu kadar bir kurdele kalmış oluyor. Bu da bağlanacak kadar bir kurdele kalması yeterli. Şimdi bu modelin iki kullanımı olacak. Birinci kullanımı bu şekilde dümdüz kolun sol, yani bitiş kısmına gelecek şekilde dümdüz bir kullanım olacak. Buraya da bir fiyonk atacağız. İkinci kullanımı da, her iki kullanımın da görselini göstereceğim zaten, nasıl durduğunu, üzerimizde nasıl durduğunu göstereceğim. İkinci kullanımı da şu şekilde. Bu kurdeleleri yaptık ya. Buradan kurdeleyi büzüyoruz. Şöyle kol genişliğimize göre, yani şurası ne kadar kalmasını istiyorsak o kadar büzüyoruz. Buradan fiyonk yapıyoruz. Bayağı sarkan bir kurdele kalmış oluyor. Şu şekilde bir kurdele kalmış oluyor. Şimdi bunun burada çok anlaşılmıyor. Üzerimde nasıl durduğunu her iki kullanımıyla da göstereceğim. Toplamda kullandığım ip miktarından da bahsedeyim. 4. yumaktan şu kadar kaldı. Yani toplamda yaklaşık olarak 4 yumak diyebiliriz. Çünkü 3,5 yumak diyemeyeceğim kadar az kaldı 4. yumaktan. Bu ölçülere göre toplamda 4 yumak kullanabilirsiniz. Kullanırsanız yeterli olur. Bu ölçüler ve bu tığ numarasıyla örerseniz. Bluzun son hali ve iki farklı kullanımı bu şekilde. Hem günlük kullanıma hem de şık kombinlere uyumlu, kurtarıcı bir parça oldu. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.